Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda ilk defa yatırım yapacaklar ya da sadece spot piyasasını kullanan arkadaşlar için geçerli bir yatırım stratejisinden bahsedeceğim. Dolar maliyet hesabı stratejisi arkadaşlar. Şu şekilde kullanılıyor. Mantığı şu. Mesela ben bir yatırım yapmak istiyorum. Elimde 1000 dolar var. Şimdi bana gelen genelde sorunlar şu yönde. Bitcoin'in fiyatının ya da herhangi bir kripto paranın fark etmez. Fiyatının artacağını, düşeceğini neye göre belirliyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz? Nasıl yatırım yapıyorsunuz? Kayıplarınızı nasıl engelliyorsunuz? Şeklinde belirtiyorlar. Şu şekilde bir yatırımda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şu mesela şurada bir mum çubuklar var gördüğünüz gibi. Bu mum çubuklardan mesela bir haftayı seçersen bir wiki her bir mum çubuk bir haftalık hareketi gösterecek bize. Şöyle düşünün. Mesela burada şu anda gördüğünüz gibi güzel bir grafik var. Sürekli yukarı doğru çıkmış ama şurada şöyle bir grafikte karşınıza gelebilir. Diyelim ki bu fiyattan bir alım yaptınız. Fiyat neymiş? 18 kaçtan? 9926. 9900 dolardan ya da 10.000 dolardan bir alım yaptınız ve kaça kadar düşmüş? 3775 dolara kadar düşmüş. Böyle bir durumda büyük miktarda zarar elde etmiş olacaksınız değil mi? Mesela 1000 dolar bakiyeniz var. Şöyle bir strateji izleyebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta ortalama hesabı nedir? Bunu göstereyim size. Diyelim ki 10.000 dolardan ben 1 Bitcoin aldım. Şu 10.000 oldu değil mi? Çarpı 1 yapıyorum. Yani 10.000 dolardan 1 Bitcoin aldım. Yani 10.000 dolar para harcamış oldum. Değil mi? Ondan sonra Bitcoin'in fiyatı düştü 5.000 dolara. 5.000 dolardan ben 1 Bitcoin daha alıyorum. Bu sefer ne oldu? 15.000 dolar para harcamış oldum. Ama 2 tane Bitcoin almış oldum. Yani tanesi kaç paraya gelmiş oldu? 7.500 dolara. Yani ben 7.500 doların üstünde her bir satış yaptığımda kar elde etmiş olacağım. 7.500 doların altında bir satış yaparsam zarar elde etmiş olacağım. Yani ortalama hesabı bu şekilde mantığı. Yani burada bu tekniği şu şekilde kullanacağız. Diyelim ki bende 1000 dolar para var. 1000 dolarım olsun. Ve ben haftalık alım yapmak istiyorum. Her hafta başında alım yapacağım. Tamam mı? Diyelim ki her hafta başında alım yapacağım ve bir yıl süreyle bunu kullanacağım. Bir yılda kaç hafta var arkadaşlar? 52 hafta. Yani 1000 dolarımı 52'ye böleceğim. Yani her hafta 19 dolar bir harcama yapmam lazım olacak. Yani ben 20 dolar diyeceğim onu. Her hafta 20 dolar bir yatırım yapmak istiyorum. Yani her hafta 20 dolar Bitcoin almak istiyorum. Şimdi şöyle bakın. Burada bir site var. Şu siteye şöyle ulaşabilirsiniz. Dolar ortalama hesaplama şeklindeydi sanırsam. Ee, Ya da şöyle yapalım. DCA Calculator. Türkçe şeyi yok herhalde bunun. DCA Calculator. Nasıl yazılıyorsa artık. Aynen. Dolar cost average bilmem ne işte. Söylemiyorum arkadaşlar İngilizcesini. DCA Calculator yazdığınızda ilk çıkan site. Zaten sitenin adresi de dcabtc.com. Bu şekilde yazdığınızda bu site gelecek. Bu site ne işimize yarayacak arkadaşlar? Şu şekilde Bitcoin'in geçmiş fiyat hareketlerine oranla bu taktiği deneseydiniz ne kadar para kazanacaktınız onu gösterecek. Şimdi şöyle diyelim. 10 BT, ne demiştik biz? Bir yıl boyunca 1000 doları her hafta alım yapacaktı. Yani 20 dolarlık bir alım yapmam gerekecekti. 20 doları yazıyorum buraya, tamam mı? Haftalık. Ne kadar şuradaki ikinci barsa arkadaşlar günlük mü? Şu daily günlük, haftalık, 2 haftada bir ve aylık şeklinde belirtilmiş. Biz nasıl yapacaktık? Haftalık yapacaktık. Haftalığı seçtik. Bu bitiş tarihi 1 yıl boyuncaydı değil mi? 1 yıl yapıyoruz ve başlangıç tarihi de 1 yıl önce olsun. Bu şekilde bir taktik kullandığımız arkadaşlar bakın. Toplamda 1060 dolar para yatırmış oluyoruz ve 1295 dolar para kazanmış olacak bir yılın sonunda. Bu oran değer mi değmez mi tartışma konusu arkadaşlar. Önemli olan burada para kaybetmeden Bitcoin'in yükseliş ve düşüşlerinden etkilenmeden bir yılın sonunda para kazanmış olmamız. 1000 dolar yatırdık, 1300 dolar para aldık. Şimdi mesela bunu değiştirebiliriz. Günlük yapabiliriz. Mesela günlük kaç dolar para yatırımı bütçeniz var diyelim. Günlük 5 dolar para yatırımı bütçeniz var diyelim. Günlük 5 dolar Bitcoin'le satın alacaksınız. Ve bunu tabi bir yıl saçma olur.
5 yıl boyunca yatırım yapmak istiyorsunuz. Günlük 5 dolar yatırarak 5 yıl boyunca. Bundan önceki 5 yıl için kastediyorum. Sadece geleceği zaten bilemeyiz. Tekrardan anlatayım ne yaptığımızı. Günlük 5 dolar yatırım yaparak 5 yıl boyunca bu şekilde alım yaptık. Her günün başlangıç fiyatından. Bu şekilde yaptığımızda totalde 5 yılın sonunda 9.135 dolar para yatırmış olacaktım. Ve 61.291 dolar para kazanmış olacağım. Oo, çok güzelmiş ha bu. yani yani gerçekten çok güzelmiş. Bu taktiği arkadaşlar kullanabilirsiniz. Daha fazla video uzatmak istemiyorum. Tamamen mantığı bu şekilde. Bütçeniz ne diyelim? Bütçeniz mesela 10.000 dolar olsun ya da 50.000 dolar bütçemiz var. 50.000 dolar bütçemiz olsun arkadaşlar. Ve ben bir yıl boyunca yatırım yapmak istiyorum. Bir yıl boyunca bu parayı çekeceğim. Şimdi şöyle düşünün. Bir yıl boyunca günlük mü, haftalık mı, aylık mı almak istiyorsunuz? Bunu tamamen kendiniz belirlemeniz lazım. Ve bunu aylık olarak şey yaptınız diyelim. Ve bir yıl 12 ay olduğu için bölüyorum. Yani aylık 4.166 dolar para yatırmam gerekiyormuş. Deneyelim. 4.166 dolar. Aylık yapacağız. Ve bunu bir yıl yapacağız. Bir yıl. Ve bunu hesapladığımızda bakın. 49.992 dolar, yani 50.000 dolar para yatırmış oluyorum ve 62.000 dolar olarak geri almış oluyorum. Yani bu süreçte ben para kaybetmemiş oluyorum arkadaşlar. Artık yatırım işlemlerinizi bu mantık üzerinden de yapabilirsiniz. Mesela bunu bir aylık da yapabilirsiniz. 10 günlük de yapabilirsiniz ama bunlardan bir kar elde edebileceğinizi sanmıyorum. Bu böyle uzun süreli yatırımlar için geçerli arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.